Selam dostlar, Sovyet Yolculuğu kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Stalin hakkında uydurulan 10 yalan ve yanıtlarını anlatacağım. Bunu niye mi yapıyoruz? Çünkü 20. yüzyılın en önemli siyasi figürlerinden biri olan Joseph Stalin hakkında bugün anlatılan pek çok hikaye tarihsel gerçeklerden çok Soğuk Savaş döneminde üretilmiş propaganda anlatılarına dayanıyor. Oysa Sovyetler Birliği'nin kuruluşu, sosyalizmin inşası ve faşizme karşı verilen mücadele gibi büyük tarihsel olaylar Stalin dönemini anlamadan değerlendirilemez. Bu videoda Batı dünyasında en sık tekrar edilen 10 iddiayı ele alacak ve bunlara Marksist perspektiften verilen yanıtları birlikte inceleyeceğiz. Böylece hem Sovyet tarihine hem de Stalin hakkında anlatılan tartışmalara daha bütünlüklü bir bakış kazanmış olacağız. Batı dünyasında Stalin hakkında sayısız iddia, suçlama ve propaganda anlatısı üretilmiştir. Özellikle Soğuk Savaş döneminde kapitalist ülkelerde yayılan tarih anlatıları Stalin'i yalnızca bir diktatör olarak gösterirken işçi sınıfının durumunu, Sovyetler Birliği'nin tarihsel koşullarını ve sosyalist inşa sürecini çoğu zaman görmezden gelmiştir. Oysa Sovyetler Birliği tarihte ilk kez işçi sınıfının devlet iktidarını ele geçirdiği ve sosyalist üretim ilişkilerinin kurulduğu bir toplumdu. Bu süreçte karşılaşılan zorluklar, iç savaşlar, sabotajlar ve emperyalist kuşatma koşulları dikkate alınmadan yapılan değerlendirmeler çoğu zaman tek taraflıdır. Şimdi gelin Batı dünyasında en çok tekrar edilen 10 iddiayı ele alalım ve bunlara Marksist ve Sovyet perspektifinden verilen yanıtları inceleyelim. Batı literatüründe Stalin hakkında en sık dile getirilen iddia onun totaliter bir diktatör olduğudur. Bu görüşe göre Stalin tüm iktidarı tek başına kontrol eden bir liderdi ve Sovyet sistemi de tamamen onun kişisel yönetimi altındaydı. Bir önceki videomda totaliter kelimesini detaylıca incelemiş ve saçmalıklarını ortaya koymuştuk. Henüz izlemediyseniz burayı dinlemeden önce orada anlattıklarımızı dinlemenizde fayda var. Sonra tekrar buradan devam edersiniz. Video linkini sağ üstte koydum, oradan ulaşabilirsiniz. Marksist teoriye göre Sovyet devleti bir proletarya diktatörlüğüydü. Bu kavram ilk kez sistematik biçimde Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından ortaya konmuş, daha sonra Vladimir Lenin tarafından geliştirilmiştir. Proletarya diktatörlüğü, burjuvazinin siyasi egemenliğini sona erdiren ve işçi sınıfının devleti yönettiği bir geçiş dönemini ifade eder. Sovyetler Birliği'nde siyasi sistem işçi konseyleri, Komünist Parti ve planlama kurumları aracılığıyla işliyordu. Stalin devlet başkanı falan değil, Komünist Parti genel sekreteriydi. Kararlar parti kongreleri, merkez komitesi ve politbüro gibi kolektif organlarda alınırdı, tek adam rejimiyle değil. Sovyet sistemi, burjuva demokrasisinin parlamenter yapısından oldukça farklıdır ve o tür yönetimler temel alınarak kişisel bir diktatörlük olarak tanımlanamaz. Dolayısıyla Sovyet sistemini anlamak için onu liberal parlamenter demokrasiyle değil, devrim sonrası sınıf mücadelesinin koşullarıyla değerlendirmek gerekir. Batı medyasında Stalin dönemine ilişkin en sık duyulan iddialardan biri de milyonlarca insanın bilinçli şekilde öldürüldüğüdür. Bu iddialar çoğu zaman 100 milyonlara varan abartılı rakamlarla dile getirilir. Bazı popüler kitaplarda 20 milyon, 40 milyon, hatta 60 milyon gibi sayılar bile ortaya atılmıştır. Kurbanlara dair rakamların büyük bölümü Soğuk Savaş döneminde yapay olarak üretilmiş ve Sovyet sistemini bütünüyle gayrimeşru göstermek isteyen ideolojik tarih yazımı Stalin dönemini yalnızca kitlesel baskı ve katliam üzerinden anlatan bir çerçeve oluşturmuştur. Çoğu zaman tarihsel belgelerle de doğrulanmadan ortaya atılan bu verilerin önemli bir kısmının Sovyet arşivlerinin açılmasının ardından net şekilde abartılı olarak yazıldığı anlaşıldı. Çünkü Soğuk Savaş yıllarında Sovyet arşivleri batıya kapalı olduğundan Sovyetler Birliği hakkında yazılan birçok kitap doğrudan arşiv belgelerine değil, nereden geldiği belirsiz kaynaklara veya kişisel abartılı tanıklıklara dayanıyordu. Bu durum zaten günümüzde batılı tarihçiler tarafından da kabul edilir. Arşiv çalışmaları, propaganda literatüründe dolaşan astronomik rakamların tarihsel olarak yanlış olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca zaten onların da sebebi direkt şahıs olarak Stalin değil, var olan tarihsel koşullarla ilişkilidir. Sovyet tarihine baktığımızda özellikle bazı tarihsel dönemlerde büyük ölümlerin yaşandığı görülür.
Bunlar Rus İç Savaşı dönemi, sonrasındaki sabotaj ve karşı devrimci faaliyetler dönemi ve ardından faşist saldırı sonrasında 2. Dünya Savaşı'nda görülen katliamlar. Bu koşullar göz önüne alınmadan yapılan değerlendirmeler tarihsel bağlamı eksik bırakır. Rus İç Savaşı'nda Sovyet hükümetine karşı yalnızca Çar yanlısı iç güçler değil, yabancı devletler de müdahale etmişti ve birçok batılı ülke sosyalist devrimi durdurmak amacıyla askeri müdahalelerde bulunmuştu. Bu süreçte ülke ekonomisi büyük ölçüde yıkıma uğradı, sanayi üretimi çöktü, tarım üretimi düştü ve milyonlarca insan savaş, açlık ve salgın hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Ancak batılı tarihçiler bu dönemdeki tüm ölümlerden Sovyet yönetimini sorumlu tutmaktan hiç utanmazlar. İç savaş sonrası gelişen burjuvaziye karşı mücadelede batılı burjuva tarihçilerin hedefindedir. Marksist teoriye göre tarihsel bir zorunluluk olan proletarya diktatörlüğü dönemi eski egemen sınıfların direnişinin devam ettiği bir dönemdir. Bu nedenle işçi sınıfının iktidarda olduğu Sovyet hükümeti yalnızca basit yönetim organı değil, aynı zamanda burjuvazinin sermayesini tekrar elde etme çabasına karşı bir savunma mekanizması olarak da işlev görmüştür. Marksist tarih anlayışı bireylerin değil toplumsal sınıfların ve tarihsel koşulların belirleyici olduğunu vurgular. Bu açıdan bakıldığında Stalin dönemi yalnızca bir liderin yönetimi değil, aynı zamanda sosyalist bir toplum inşa etme girişiminin tarihidir. Proletarya diktatörlüğü eski egemen sınıfların direnişiyle karşılaşan bir geçiş sürecidir. Bu nedenle devlet mekanizmasının sertleşmesi çoğu zaman sınıf mücadelesinin bir sonucu olarak değerlendirilir. Dolayısıyla Stalin milyonlarca insanı bilinçli olarak öldürdüğü iddiası çoğu zaman tarihsel bağlamdan koparılmış, basitleştirilmiş ve propaganda literatürünün etkisiyle büyütülmüş bir anlatıdır. Bir başka popüler iddia ise Stalin'in uyguladığı kolektivizasyon politikalarının Sovyet tarımını mahvettiğidir. 1920'lerin sonunda Sovyetler Birliği büyük ölçüde küçük köylü üretimine dayanan bir ekonomiye sahipti. Bu sistem düşük verimliydi, modern teknolojiye sahip değildi ve ülkenin sanayileşmesini destekleyecek kapasitede değildi. Bu nedenle Sovyet yönetimi kolektivizasyon politikasını uygulamaya koydu. Kolektivizasyon sayesinde traktör ve makine kullanımı yaygınlaştı, büyük kolektif çiftlikler kuruldu ve tarım üretimi planlı hale getirildi. Bu dönüşüm Sovyetler Birliği'nin kısa sürede sanayileşmesini mümkün kılan en önemli adımlardan biri oldu. Bazı yorumcular Stalin'in Lenin'in politikalarını terk ettiğini veya çarpıttığını iddia eder. Bu iddiaya göre Lenin daha kolektif, daha demokratik bir sosyalizm tasarlamışken Stalin bu sistemi kişisel otoriteye dayalı bir yönetime dönüştürmüştür. Özellikle Soğuk Savaş döneminde yazılan birçok kitapta Lenin ile Stalin arasında keskin bir karşıtlık kurulmaya çalışılmıştır. 1924 yılında Lenin hayatını kaybettiğinde devrimin üzerinden sadece birkaç yıl geçmişti ve ülke iç savaşın yıkımından yeni çıkıyordu. Sanayi üretimi ciddi şekilde düşmüş, altyapı büyük ölçüde zarar görmüş ve tarım ekonomisi kriz içindeydi. Üstelik Sovyet devleti uluslararası alanda da büyük bir yalnızlık içindeydi. Avrupa'da beklenen devrimler gerçekleşmemişti ve sosyalist devlet tek başına kalmıştı. Bu nedenle Lenin'in ölümünden sonra Sovyet liderliği içinde önemli bir stratejik tartışma başladı. Sosyalizm nasıl inşa edilecekti? Bu tartışma bir liderlik meselesi değildi, sosyalist teorinin pratikte nasıl uygulanacağına dair büyük bir soruydu. Bu tartışmaların merkezinde Stalin'in geliştirdiği tek ülkede sosyalizm yaklaşımı bulunuyordu. Marksist teoride başlangıçta sosyalist devrimin gelişmiş kapitalist ülkelerde aynı dönemde ortaya çıkacağı düşünülüyordu. Bu nedenle birçok devrimci sosyalizmin ancak uluslararası ölçekte gerçekleşmesi durumunda kalıcı olabileceğini savunuyordu. Ancak Ekim devrimi sonrasında tarih farklı bir yönde ilerledi. Avrupa'daki devletler işçilere büyük katliamlar gerçekleştirdi ve devrim girişimleri başarısız oldu. Bunun sonucu olarak sosyalist mücadelede Sovyetler tek başına kaldı. Sovyetler şu soruyu gündeme getirdi: eğer dünya devrimi hemen gerçekleşmezse Sovyet devleti ne yapacak? Stalin'in yanıtı şuydu: sosyalizm tek bir ülkede de inşa edilebilir ve Sovyetler Birliği kendi ekonomik ve siyasi gücünü geliştirerek sosyalist toplumu kurabilirdi. Bu yaklaşım Sovyet devletinin geleceği açısından son derece önemli bir stratejik yönelimdi.
Bu kapsamda ülkeyi kısa sürede modern bir sanayi devletine dönüştürme amacıyla büyük bir sanayileşme programı başladı. 1920'lerin sonunda büyük ölçüde tarıma dayalı olan Sovyet ekonomisi birkaç 10 yıl içinde güçlü bir sanayi altyapısına kavuştu. Lenin de Stalin gibi Sovyet devletinin merkezi planlama yoluyla ekonomiyi yönetmesi gerektiğini savunmuştu. Ayrıca devrimi korumak için güçlü bir parti örgütüne ihtiyaç olduğunu vurgulamıştı. Stalin, Lenin'in bu temel ilkelerini sürdürmüştür. Komünist Parti'nin öncü rolü korunmuştur, planlı ekonomiyle birlikte sosyalist sanayileşme ilerlemiştir ve sınıf mücadelesi her zaman devam etmiştir. Bu nedenle Sovyet perspektifinden bakıldığında Stalin'in politikaları Lenin'in çizgisinden kopuş değil, o çizginin farklı tarihsel koşullar altında devamı olarak değerlendirilir. Batı literatüründe Stalin dönemindeki parti disiplininin terör ortamı yarattığı iddia edilir. 1930'ların Sovyetler Birliği için son derece kritik bir dönem olduğunu az bir tarihi bilgiye sahip olan herkes bilir. Bu dönemde Nazi Almanyası hızla silahlanıyordu, Japonya Sovyet sınırlarına saldırıyordu ve Batılı devletler Sovyetlere karşı düşmanca bir politika izliyordu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi Sovyet sınırları içinde de Batı'nın kışkırttığı sabotajlar ve karşı devrimci girişimler meydana geliyordu. Bu nedenle parti disiplininin sıkılaştırılması Sovyetler tarafından sosyalist düzenin güvenliğinin bir gereği olarak görülmüştür. Sosyalizmi savunma disiplinini sorgulamak yerine neden burjuva yönetimleri sosyalist yönetime saldırıyor diye sormak daha akılcıdır. Batı dünyasında Sovyet çalışma kampları sıklıkla Nazi toplama kamplarıyla karşılaştırılır. Sadece bu konuyla ilgili hazırladığım videomda Gulagları ve Sovyet ceza sistemini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Sağ üstteki linkten izleyebilirsiniz. O yüzden burada aşırı ayrıntıya girmeyeceğim. Ama özetle şunu söyleyebilirim. Sovyet çalışma kampları diğer tüm ülkelerde benzerleri var olan ceza sisteminin bir parçasıydı. Üstelik bu kamplar yalnızca ceza alan bireylerin tutulduğu yerler değil, aynı zamanda onların toplumsal fayda için yeniden üretken hale getirilmesini hedefleyen yerlerdi. Sovyet ceza anlayışı toplum merkezliydi, üretimi temel alır ve suçun kaynağıyla ilgilenirdi. Yani toplumsal suç algısı kapitalist ülkelerden çok farklıydı. Kapitalist sistemlerde suç genellikle bireysel sorumluluğa indirgenir. Yani suç işleyen kişi çoğu zaman kişisel zaafları ya da psikolojik bozuklukları nedeniyle hareket etmiş gibi değerlendirilir. Bu sistemlerde toplumun eşitsizliği, yoksulluk ya da eğitimsizlik gibi sebepler arka plana atılır. Sovyetler Birliği ise suçu toplumsal bir olgu olarak görüyordu. Suç işleyen kişi sadece bireysel olarak değil, sistemin dışında kalan, kolektif hayata entegre olamamış bir birey olarak tanımlanıyordu. Bu nedenle amaç yalnızca cezalandırmak değil, bireyi topluma geri döndürmekti. Yani Sovyet sistemine göre suç, bireyin eğitilmemiş, topluma ve üretime katılamamış olmasından doğardı. Dolayısıyla Sovyet anlayışında mahkum sadece cezasını çekmekle kalmaz, aynı zamanda yeniden eğitilerek topluma kazandırılırdı. Sovyet çalışma kampları propaganda literatüründe anlatıldığı gibi sistematik imha kampları değildir. Bazı batılı tarihçileri Stalin'in askeri liderliğinin yetersiz olduğunu iddia eder. Tarihsel süreç nettir. Sovyetler Birliği, Nazi Almanyası'nı yenilgiye uğratan ana güçtü. Savaşın dönüm noktalarından biri olan Stalingrad Muharebesi'nde Nazi ordusunun ilerleyişini durdurmuştur. Bunun ardından gelen Kursk Muharebesi, tarihin en büyük tank savaşı olarak bilinir ve Alman ordusunun saldırı gücünü kırmıştır. Sovyet ordusu sonunda Berlin'e kadar ilerleyerek savaşın kaderini belirlemiştir. Bu süreçlerde Stalin ve çevresindeki askeri hiyerarşinin verdiği emirler incelendiğinde bu muharebelerin kazanılmasındaki rolü net bir şekilde görülür. Aslında çok da üstünde durmaya değmeyecek bir konu ama bahsetmeden geçmeyelim dedik. Batı dünyasında sıkça dile getirilen iddialardan biri de Stalin döneminde kültür ve sanatın baskı altına alındığıdır. Bu anlatıya göre Stalin yönetimi sanatçıların özgür üretimini engellemiş, sanatı yalnızca propaganda aracı haline getirmiştir.
Bu görüş özellikle Soğuk Savaş döneminde Batı'da oldukça yaygın bir anlatı haline gelmiştir. Sovyet kültür hayatı sadece baskı altında yaşayan sanatçılar ve sansür mekanizmaları üzerinden anlatılmıştır. Bu konuda sosyalist gerçekçilik kavramı esas olarak önemlidir. Sosyalist gerçekçilik, sanatın toplumun ilerici dönüşümünü ve emekçi insanların hayatını yansıtması gerektiğini savunan bir estetik anlayıştır. Bu yaklaşımın temel amacı sanatın yalnızca bireysel ifade aracı olmaktan çıkıp toplumsal gelişime katkı sağlayan bir araç haline gelmesiydi. Bu nedenle Sovyetlerdeki kültür ve sanat anlayışı çoğu zaman işçi sınıfının yaşamı, kolektif çalışma, sanayileşme süreci ve sosyalist toplumun inşası gibi belirli temalara odaklanıyordu. Bu yaklaşım Batı'daki birey merkezli sanat anlayışından oldukça farklıdır. Marksist bakış açısına göre kültür ve sanat toplumsal yapıdan bağımsız değildir. Sanat üretimi her zaman belirli bir tarihsel ve sınıfsal bağlam içinde ortaya çıkar. Sovyet kültür politikası da bu anlayıştan hareket ediyordu. Amaç yalnızca bireysel sanat üretimini teşvik etmek değil, aynı zamanda sosyalist toplumun değerlerini ve kolektif yaşam biçimini yansıtan bir kültür yaratmaktı. Bu nedenle kültür politikası, Batı'daki birey merkezli sanat anlayışından farklı bir estetik yaklaşım geliştirmiştir. Dolayısıyla Stalin sanatı tamamen bastırdığı iddiası, Sovyet kültür hayatının bütününü açıklayan bir anlatı değildir. Sadece konuyu basite indirgeyen propagandacı bir yaklaşımdır. Stalin döneminde kitle kültürü yaygınlaştırılmış, sanat kurumları devletçe desteklenmiş, sinema, müzik ve edebiyat alanlarında dünyaca bilinen eserler ortaya çıkmıştır. Bu nedenle Sovyet kültür ve sanat politikası yalnızca sansür tartışmaları üzerinden değil, ortaya çıkan geniş kültürel üretim üzerinden değerlendirilmelidir. Batı dünyasında Stalin hakkında zaman zaman dile getirilen iddialardan biri de onun antisemitik olduğu, yani Yahudi karşıtı bir politika izlediğidir. Bu iddia özellikle Stalin döneminin son yıllarındaki bazı siyasi olaylara atıf yapılarak gündeme getirilir ve çoğu zaman Sovyetler Birliği'nin genel politikasıyla birlikte değerlendirilir. Bu iddiayı anlamak için hem Sovyetler Birliği'nin kuruluş dönemine hem de Çarlık Rusyası'nın mirasına bakmak gerekir. Çarlık Rusyası'nda Yahudilere karşı ayrımcı yasalar uygulanıyor ve birçok bölgede pogrom olarak bilinen saldırılar gerçekleşiyordu. Ancak Sovyet yönetimi bu politikaları tamamen ortadan kaldırdı. Lenin, antisemitizmi açık bir şekilde gerici ve karşı devrimci bir ideoloji olarak tanımladı. Kanalımızda Lenin'in bu konuyla ilgili bizzat kendi sesiyle anlattığı konuşma kaydı mevcut. Sağ üstteki linkten altyazılı bir şekilde dinleyebilirsiniz. Sovyetler Birliği antisemitizmi suç sayan ilk devlettir. Çünkü Marksizme göre işçiler farklı milliyetlere ve dinlere bölünmemeli, ortak sınıf çıkarları etrafında birleşmeliydi. Bu yaklaşım Karl Marx'ın sınıf mücadelesi teorisine dayanıyordu. Dolayısıyla Sovyet yönetimi milliyetçilik ve ırkçılığı burjuva ideolojisinin bir parçası olarak görüyordu. Sovyetlerin karşı olduğu şey net bir şekilde Siyonizmdir. Marksizm ve Ulusal Sorun adlı kitabının önemli bir bölümü Siyonist ve Bundist olmak üzere iki biçimdeki Yahudi milliyetçiliğinin eleştirisine ayrılmıştır. Kapitalizmin en tehlikeli kalıntısı ve kapitalizmi işçi sınıfının darbelerinden koruyan bir paratoner olarak adlandırdığı antisemitizme karşı ifadeleri nettir. Stalin'in Ocak 1931'de Amerika'daki Yahudi Telgraf Ajansı'ndan gelen bir talebe verdiği yanıt şöyledir. Ulusal ve ırksal şovenizm, kapitalist dönemin karakteristik özelliği olan insanlık karşıtı ahlakın bir kalıntısıdır. Irksal şovenizmin aşırı bir biçimi olan antisemitizm ise kapitalizmin en tehlikeli kalıntısıdır. Yahudi karşıtlığı, sömürücüler için bir paratoner görevi görerek kapitalizmi işçilerin saldırılarından korur. Yahudi karşıtlığı, işçiler için ise onları yanlış yola ve ormana sürükleyen tehlikeli bir yoldur. Bu nedenle tutarlı enternasyonalistler olarak komünistler, Yahudi karşıtlığının amansız ve yeminli düşmanları olmaktan başka çareleri yoktur. Sovyetler Birliği'nde Yahudi karşıtlığı, Sovyet sistemine son derece düşman bir olgu olarak kanunen ağır şekilde cezalandırılır. Stalin döneminin son yıllarında bazı siyasi kampanyalar Batı literatüründe antisemitizmle ilişkilendirilmiştir. Ancak Sovyet perspektifine göre bu olaylar etnik kimlikten ziyade siyasi güvenlik ve uluslararası gerilimlerle bağlantılıydı.
Stalin hakkında sıkça dile getirilen iddialardan biri de eğer iktidarda olmasaydı Sovyetler Birliği'nin çok daha demokratik bir ülke haline gelebileceği iddiasıdır. Bu iddiaya göre Stalin'in güçlü ve merkezi yönetimi Sovyet sisteminin demokratik gelişimini engellemiştir. Batı tarih yazımında bu görüş oldukça yaygındır, hatta günümüzde de sıkça rastlanılır. Bu anlatıya göre Sovyetler Birliği başlangıçta daha katılımcı bir siyasi yapıya sahipti, ancak Stalin döneminde bu yapı ortadan kalktı. Bu iddiayı değerlendirebilmek için önce Sovyetlerin demokrasi anlayışının ne olduğunu anlamak gerek. Batı dünyasında demokrasi genellikle çok partili seçimler ve parlamenter sistem üzerinden tanımlanır. Bu model çoğu zaman liberal demokrasi olarak adlandırılır. Ancak Marksist teori demokrasi kavramına farklı bir açıdan yaklaşır. Marx ve Engels'e göre devlet her zaman belirli bir sınıfın egemenliğini temsil eder. Bu nedenle kapitalist toplumlarda görülen parlamenter demokrasi aslında burjuvazinin siyasi egemenliğinin bir biçimi olarak değerlendirilir. Sovyet devrimi ise farklı bir demokrasi modeli ortaya koymayı amaçlıyordu. Bu model işçi sınıfının ve emekçi halkın doğrudan temsil edildiği Sovyetler, yani işçi konseyleri üzerine kuruluydu. Bu nedenle Sovyet sistemi klasik parlamenter demokrasiden farklı bir siyasi yapıydı. Ekim devriminden sonra Rusya'da siyasi temsil organları olarak Sovyetler kuruldu. Bu Sovyetler fabrikalarda, askeri birliklerde ve yerel topluluklarda seçilen temsilcilerden oluşuyordu. Bu sistemde temsilciler doğrudan işçiler tarafından seçiliyor, gerektiğinde görevden geri alınabiliyordu ve yerel yönetim süreçlerine doğrudan katılabiliyordu. Lenin bu sistemi işçi sınıfının gerçek demokrasisi olarak tanımlamıştır. Sovyet devletinin adı da zaten bu kurumlardan gelmektedir. Tüm Sovyetlerin Birliği. Stalin dönemine yönelik eleştirilerin önemli bir kısmı Sovyetler Birliği'nde yalnızca Komünist Parti'nin iktidarda olmasıyla ilgilidir. Marksist teoriye göre devrimden sonra eski egemen sınıflar siyasi güçlerini geri kazanmak için çeşitli yollar denemeye devam ederler. Bu nedenle proletarya diktatörlüğü döneminde sistemin kendisini koruması gerekir. Bu nedenle Sovyet yönetimi çok partili rekabet yerine işçi sınıfının öncü partisi olarak görülen Komünist Parti'nin liderliğini savunmuştur. Evet dostlar, gördüğünüz gibi Stalin hakkında bugün hala sıkça tekrarlanan birçok iddia aslında oldukça propagandacı tarihsel yorumlara dayanıyor. Özellikle Soğuk Savaş atmosferinde Sovyetler Birliği hakkında çok sayıda propaganda anlatısı üretildi ve bu anlatılar zamanla sanki tartışılmaz gerçeklermiş gibi sunuldu. Oysa Sovyet tarihine daha yakından baktığımızda çok daha detaylı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Devrim sonrası iç savaş, ekonomik yıkım, dış müdahaleler, yaklaşan dünya savaşı ve sosyalist bir toplum kurma çabası gibi son derece zorlu koşullar içinde şekillenen bir tarih söz konusu. Bu videoda ele aldığımız 10 iddia, Batı literatüründe en sık dile getirilen suçlamalardan bazılarıydı. Ancak bu iddiaların çoğuna Marksist perspektiften ve Sovyet deneyiminin kendi tarihsel bağlamından bakıldığında farklı yorumlarında mümkün olduğunu gördük. Tarihi anlamanın en sağlıklı yoluysa tek bir anlatıya bağlı kalmak değil, farklı bakış açılarını incelemek ve olayları kendi tarihsel koşulları içinde değerlendirmek. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz ve bu tür içerikleri faydalı buluyorsanız videoyu beğenmeyi, görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve Sovyet Yolculuğu kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sovyetleri ve dünya sosyalist hareketlerini konu alan belgesel tadında pek çok video yayınlıyorum. Diğer belgesel videolarımıza göz atmak isteyen dostlar videonun açıklama kısmından ulaşabilir. Sovyet tarihi ve sosyalizm üzerine başka bir konuyla yeniden buluşmak üzere. Şimdilik hoşça kalın, dayanışmayla kalın.